Selamlar dikiş sınıfından kanalıma hoş geldiniz. Gül'le birlikte onun torunu için diktiğimiz bu tulumun bütün dikim aşamalarıyla birlikte sizlerleyiz. Müslin kumaş ve pazen kumaş tercih ettik. Bebek ve çocuk giyiminde kumaş seçimimiz ve model rahatlığı çok ön planda olmalıdır. Öncelikli olarak bunun altını çizerek söylemeliyim. Aynı kalıpla 3 farklı model çalıştık. Gördüğünüz gibi paçalarında, kollarında, yakalarında ufak tefek değişiklikler yaptık. Bebeğin tenine direkt olarak temas edecek bir modelse zaten bazı şeylere çok dikkat etmeliyiz. Burada dergisinden gördüğünüz gibi kalıbımız bütün parçalarını çıkardık. Parçalarının üzerine de isimleri yazdık. Burada dergisi 2016 sayı yılının Aralık ayına ait dergimiz. Müslin kumaşımızı gene kumaş yönüne dikkat ederek, düz boy ipine dikkat ederek yerleştiriyoruz. Bebeğe bile bir şey dikiyor olsak buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kumaş özelliğini yakından size göstermeye çalıştım. Söylediğim gibi bebek ve çocuk giyimlerinde kumaş seçimi çok önemlidir. Küçük bir beden çalışmak istediğimiz için dikiş paysız kesiyoruz. Siz tabii kalıbı istediğiniz ölçülerde çıkarıp kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Gül bütün kalıbın etrafından şekline göre dönerek dik açıları bozmadan kalıbımızı kesiyor. Dik açıları bozmadan ve kalıbın şeklini bozmadan eğer keserseniz dikişinizden elde edeceğiniz sonuç son derece güzel olacaktır. Tabi dergide gene kumaş önerisi, kullanılan malzemeler, biçilecek parçalar, ne kadar kumaş gidecek hepsi yazıyor. Genel olarak bir tulum boyu kadar artı 10, 20, 25 santim gibi gidecektir. Kumaş eğriliklerini hesap edersek kumaşımız kareli ise, çizgili ise, tüy yönü varsa bunları da hesap etmemiz gerekiyor. Müslin kumaşın esnekliği ve kalınlığı da gösterdiğim şekilde. Şimdi kalıp üzerindeki işaretleri tulum üzerine geçiriyoruz ve uçan kalem dediğimiz yıkandığı zaman veya ütüyle buharlaşan kalem kullanıyoruz. Bu kalemleri seçerken dikkat edin, bazıları deri için oluyor. Mutlaka kumaşın küçük bir köşesinde çizdikten ve ütüyle denedikten sonra kalemi kullanmanızı öneriyorum. Şimdi parçalarımızı birleştireceğiz. Kalıba dikkat edin ve kalıpta önü arkayı birbiriyle lütfen karıştırmayın. Şimdi kolu kesiyoruz. Bakın gene kumaşı en ekonomik şekilde yerleştirmeye ve düz boy ipliğini kaydırmadan yerleştirmeye çok dikkat ediyoruz. Gül bu hazırlıkları yaparken ben de sizden kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın lütfen diye tabii ki her zamanki gibi ricada bulunuyorum. Dikiş paylarını ölçüyoruz. Kol ağzı, paça gibi yerlerde dikiş payından daha fazla pay vermeniz gerektiğinde lütfen unutmayın. Bakın kalemle parçalar üzerinde sayılarını da yazdı karıştırmamak için. Önü çıt çıtlı olabilir. Elinizde ilik düğme yapabilirsiniz. Çok ince bebekler için üretilmiş elde dikilen plastik çıt çıtlardan kullanabilirsiniz. Gene söylediğim gibi dikkat etmeniz gereken şey bebeğin teniyle direkt temas edecekse çok fazla imitasyon, metal, plastik gibi şeylerin bebeğin teniyle temasını engellemek olacaktır. İşaretlerimizi aldıktan sonra tulumumuzu dikmeye başlayabiliriz. Parçalarımız bu şekilde. Bir arka, iki ön ve iki koldan ibaret. Bizim işimizde dikiş dikmek işimizin en az zamanını alan kısımdır. Bizim işimizde ölçmek, biçmek, kalıpları yerleştirmek, kontrollerini yapmak, yeniden ölçmek, yeniden kontrol yapmak işimizin %60'lık, 70'lik kısmını alır. Doğru bir kesim yaptıktan sonra dikiş dikmekte hiçbir şey yok. Genel olarak özellikle dikişe yeni başlayanlarda çok heyecan olduğu için bu kısmı biraz önemsemiyorlar ama asıl önemli olan kesim dikmeye başlamadan önceki kesimdir. Bantlarını yerleştiriyor. Buraya ince tela aslında yapıştırılması gerekiyor ama biz gene ağırlık yapmaması için, bebeği rahatsız etmemesi için telasız çalıştık. Telasız çalıştığımız için de çok dikkatli, esnetmeden oraya bir makine dikişi dikerek minik çıtlatmalar yaparak ve kumaş fazlalığını incelterek yapmamız gerekiyor.
dikişimizi çevirip ütüleyeceğiz oradan. Mümkün olduğu kadar az dikiş, mümkün olduğu kadar az yardımcı malzeme seçmemiz ve kullanmamız gerekiyor. Ütülerken de tabii ki tulumun şeklini bozmamaya, esnetmemeye gayret ediyoruz. Özellikle bu bant kısmında esnetmeyin ki tela yapıştırmadığımız için çok kolay orası esneyecektir. Müslin kumaş zaten dikimi biraz kolay olmayan bir kumaştır. Zordur ama zor bizim için sadece bir teferruattır biliyorsunuz. Yavaş yavaş yapa yapa öğreneceğinizi ve yapabileceğinizi düşünüyorum. Eğer çok acemiyseniz müslinden önce daha pamuklu bir kumaşla, kaymayan bir kumaşla yapmanızı öneririm. Bakın burada gene makine çekmedik. Gül eliyle gizli dikişle bastırıyor bantları ki yumuşak bir dikiş elde edelim orada. Dikişte dikebilirsiniz tabii ki ama çok dediğim gibi overlock iplerin bebekle temas etmesini istemiyoruz. Şimdi arkadaki pervazı yapıyor. Parçaların koyduk, omuz dikişlerini yaptık ve her zamanki gibi ara kontrolümüzü yapıyoruz. Buraya kadar ters giden, yanlış giden bir şey var mı diye bakıyoruz. Yok. Böylece işimize rahatlıkla ve güvenle devam edebiliriz. Şimdi buradaki pervazı da aynı şekilde dikti, çevirdi, ütülüyor. Ütülerken gene marullanmamasına ve esnememesine çok dikkat ediyoruz. En az kesim ve kalıp aşaması kadar da ütüleme aşaması da dikişte çok önemlidir. Çünkü genellikle gene acemiler ütülerken yaptıkları giysiyi ya çok esnetiyorlar ya da bir iki beden büyümesine neden oluyorlar. Omuz dikişlerinden sonra şimdi kollar takılacak. Aynı bebek ve çocuk giyimi de yetişkin giyiminde olduğu gibi aynı kurallarla dikiliyor aslında. Kol ortasını, kol takma işaretlerini denk getireceğiz. Kolu yedirerek yerleştireceğiz. Tabii yan dikişi takıp kolu öyle de takabilirsiniz. Size hangisi kolay geliyorsa öyle yapın. Çünkü kumaşımız buna müsaade ediyor. Eğer etmiyor olsaydı önce tulumun yan dikişlerini birleştirip sonra kolu takmamız gerekecekti. Kolları taktıktan sonra yan dikişler ve kol altı dikişleriyle tuluma devam ediyoruz yapmaya. İğnelerken ve yerleştirirken elimizde işimiz varken işimize kuş bakışı yani tepeden bakmamız gerekiyor. Ve mutlaka masa üzerinde yapmamız gerekiyor. Hiçbir zaman özellikle kol gibi, yaka gibi kavisli yerleri yan dikişlerde bile kucağımıza alarak iğnelemememiz gerekiyor. O şekilde yerleştirmememiz gerekiyor. Bu alışkanlığı da lütfen kazanınız. Her iki kolu taktıktan sonra tabii ki tekrar ütülenecek, tekrar çevrilecek. Bebek ve çocuk giysilerinde İngiliz dikişi veya kapalı baskı dikişi de kullanabilirsiniz. Kalınlık yapmaması şartıyla. Geçmiş gönderilerimde her iki dikişi de anlattım. Onları da bulabilirsiniz. Tertemiz bir dikiş elde etmiş olursunuz. Kollardan sonra ne yapacağız gene? Kol altı ve yan dikişleri birleştireceğiz. Gene biraz yavaş gidiyoruz ve uzun anlatıyoruz ama dikiş bu şekilde öğreniliyor söylediğim gibi. Kollardan sonra tekrar kontrollerimizi yaptıktan sonra bakınız tulumumuz bu şekilde gözükecek. Şimdi sıra geldi tulumun alt kısmından paçaları yerleştirmeye, çıt çıt yerlerini belirlemeye. Söylediğim gibi ilik düğme de açabilirsiniz, çıt çıt da yapabilirsiniz. Burada fermuarda dikebilirsiniz. Makine dikişlerini yapıyoruz. Makine dikişlerinde benim kursiyerlerim biraz heyecanlanıyorlar. O yüzden ben o makinaların çekme kısımlarını çok fazla çekip sizinle paylaşmıyorum. Ama çok güzel diktiklerinden emin olabilirsiniz. Sıra geldi yaka temizlemeye. Verevden oluşturabilirsiniz. Yaka kalıbıyla yapabilirsiniz. Ayrıca ekstradan bir biye alarak yapabilirsiniz. Biz burada ölçülerimizi sizin için yazdık. Şimdi çiziyoruz. Çizdikten sonra kesilecek ve yapılacak 36'ya 4 santim. Kollar için de 4'e 4 36 santim olarak 21 santim olarak yapmışız burada. Videonun üzerinden zaman geçince ben de ölçüleri bazen hatırlayamıyorum. Hak verirsiniz ki.
Şimdi yaka ve kol dikişlerini bitirdikten sonra bir tek sizin için çıt çıt yapma aşamasını çekemedik, onu söyleyelim. Çünkü çıt çıt makinamızla çıt çıtlarımızı bir türlü bir araya getiremedik. Gül onların hepsini evde kendisi açtı ve getirdi. İplerini temizleyeceğiz, bitmiş ütüsünü yapacağız. Sizler için de ayrıca bir çıt çıt yapma videosu çekeriz inşallah diye düşünüyorum. Normal biye yapma veya işte yaka kıvırma tekniğiyle yakalarını şimdi yapıyor. Biraz karışık anlattık gibi geliyor bana ama inşallah öyle olmamıştır. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yorumlarınız beni ayrıca son derece mutlu ediyor ve motive ediyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu değirmenin suyu yorumlarla ve etkileşimlerle dönüyor, siz de biliyorsunuz ki. Evet, şöyle elimizde evirdik çevirdik. Orasına baktık, burasına baktık ve tulumlarımızı dizdik. Bir battaniye videosu da çekmiştik. Aynı gene pazen kumaştan yaptığımız, onu önce mi paylaşırız, bunu sonra mı paylaşırız bilmiyorum ama bebek giyimiyle ilgili paylaşımlarımız devam edecek. Çok çok güzel oldu. Çok beğendik. 3 tulumda da birini patikli, birini paçası fırfırlı, birini düz tulum olarak yaptı. Kol ağızlarında da burada fırfır kullandı Gül. Son derece şık ve hoş tulumlar oldu. Gül'ü tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Yılın anneannesi seçiyoruz Gül'ü. Bakın yüzündeki mutluluğa da ben de çok mutlu oldum. Birbirimize bakıp karşılıklı gülüşüyoruz. Teşekkürler Gül. Teşekkürlerdeki sınıfından sevgiler herkese.